Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bu videomuzda Petkim'i inceleyeceğiz ve önemli bölgeleri değerlendirmeye çalışacağız. Hemen uyarımızı yapalım. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar kendi analizlerimizdir. Artık başlayabiliriz. Bakın, aylık zaman diliminde, yani büyük zaman diliminde açtık. Ve ilk gördüğümüz şey büyük bir rally. Bu rally ortalama işte 7-8, hatta şöyle alırsak tam dipten alırsak bir 9 kat ortalama bir kar getirisi sağlamış. Yani yatırımcısına ciddi anlamda kazandırmış. Peki burada rally bitti mi? Hemen bunu inceleyelim. Bunu görmek için hareketli ortalamalar açacağım ve bu şekilde göstereceğim. Şöyle bakın, bu bölgede hareketli ortalama pivot çizgisinin aylıkta hep üzerinde hareket ettiğini gözlemliyoruz. Hiçbir şekilde ihlali yok. Yani yaklaşıyor bir alım, yaklaşıyor alım. Buralarda da alım gözlemliyoruz. Ama şu bölgede artık kırıldığını gözlüyoruz. Ve artık burada bir rally bitti. Yani şu zaten tepelerden dikkat ederseniz artık burada bir fiyatın zorlandığını, yukarı gitmekte zorlandığını ve tükenmişlik sinyallerinin verildiğini görebilirdiniz ve burada artık bir bitti. Bu geriş dönüş bir ne yapabilir? Bir düşüşün onayı olabilir aslında. Yani çünkü ben bunu farklı açılardan değerlendirdiğimde bunu net bir şekilde göreceksiniz. Peki buradan yukarı gidemez mi yani? Burada artık hiç mi yukarı gidemez? Şu bölgede böyle kalıcı olup böyle yukarı gitse, şöyle bir çanak yapsa, bu çanağı fincan kulp yapsa ve sürekli yukarı doğru gitmeye devam edemez mi? Yani tabii ki fiyatın her türlü gitme imkanı var. Yani para yönlendirdiği için fiyat yukarı gitmeye devam da edebilir. 10 sene boyunca da yükselebilir. 10 sene boyunca, 5 sene boyunca yükselen şirketler olmuştur. Fiyat hareketi ağır ağır gitmiştir. Ama İstanbul, yani Borsa İstanbul'a baktığımızda ciddi anlamda para girişi olmadığı için fiyatın da yukarı gitmesine sebep olan şey para. Ve ciddi anlamda bir para girişi olursa yukarı gider. Ve böyle bir para girişi şu an olmadığı için Petkim'in buradan direkt yukarı doğru gitmesi zor. Ama imkansız diye bir şey yok Borsa İstanbul'da veya diğer borsalarda. Şu an peki benim istediğim veya benim düşünceme göre asıl fiyatın toparlanması gereken ve asıl fiyatın ucuz bölgeye gelip yerleşip ondan sonra dönmesi. Yani asıl alacağımız ve alım için bekleyeceğimiz yerler, değerli bölgeler neresi? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi böyle bir ralliden sonra bir topa ihtiyaç olduğunu daha önceki videolarımda söylemiştim. Burası bir omuz hareketi ise burası bir baş hareketine ihtiyaç duyacak ve daha sonra bir omuz hareketi ve ondan sonra, yani sağ omuzdan sonra bir rally olmasını bekliyoruz. Bu bizim genel prensibimiz. Peki burası bir omuzsa bir baş hareketi için destek bölgesi neresi olabilir diye tahmin edelim. Şöyle fiyatı biraz daraltalım ve şu bölgeye dikkat edin. Bakın, bir tepe, daha sonra bir düzeltme, ikinci düzeltme, tekrar yükseliyor. Yani burası aslında bir eser flip olarak çalışmış. Bakın, burası geçilememiş. İlk önce bir direnç, daha sonra desteğe dönüşmüş. Daha sonra yine burası korunduğunu görüyoruz. Yani fiyat burayı koruyor. O zaman burası bizim için bağış hareketi olabilir. Eğer Borsa İstanbul düşerse Petkim de düşer. Petkim düşerse ve şu bölge bir bağış hareketi için gelirse burası bizim için uygun bölge, alım için uygun bölge olacaktır. Ve o zaman şöyle bir hareket gözlemleyeceğiz. Şöyle diyeceğiz. Hemen bir çizelim. O zaman diyeceğiz ki böyle geliyor. Bu bant aralığında hareket ediyor. Bant aralığı kırıldığında yukarı doğru gider diye hesaplar yapabiliriz. Ama şu an onun için erken. Peki aylık zaman diliminde pivotun üzerinde kaldığında yakın destekli, yani o günlükte daha iyi bir şekilde bakabiliriz. Yakından bir destek hareketi takip ederek fiyatı buradan ticaret yapabiliriz. Yani buradan fiyatı alıp daha yukarı taşıyabiliriz. Daha yukarıda satış işlemlerini yapabiliriz. Tabii onun için günlükte bakacağız. Şu an aylıkta bakıyoruz. Peki aylıkta burada MACD ne yapıyor? MACD'de baktığımızda MACD bir al vermeye yaklaşmış. Ama buradaki allar, yani 10 kat gittiği için buradaki allar sata da dönüşebilir. Şu an mesela bu yukarı gidiş hareketinde MACD'nin buraya hiç destek vermediğini, yani orada hiçbir al sinyali olmadığını gözlemliyoruz. Al vermeye yakın yapıp ya da al verip bir sonraki ay tekrar fake yapıp sata ve dönebilir. Mumların altında hareket etmeye başlayabilir. Sat sinyali olarak. O yüzden şu an bakın,
herhangi bir büyük zaman diliminde bir güçlü bir al yok. Peki neden böyle diyoruz? Yani bunun başka bir açıklaması dolar paritesine baktığımızda daha net bir şekilde görürsünüz. Bakın dolar paritesi ciddi anlamda mumların altında seyrediyor. Eğer şöyle olsaydı, fiyat düşseydi ve şöyle bir yerde olsaydı, yani 200 günün o bakın üstünde ve buradan bir dönüş olsaydı, ben derdim ki evet, burası ucuz bölge, bu buradan alması gerek. Veya şöyle bir yerde hareket etseydi, ben derdim ki buradan alınması gerekiyor. Buralar güzel bölgeler diyebilirdik ama fiyat, arkadaşlar, dikkat ederseniz şöyle bunu kapatalım. 200 günlük altında, pivotun altında, yani herhangi bir al sinyali yok. Al sinyali yaklaşmış ama daha sonra bakın şöyle de olabilir. Şöyle bir fake olabilir. Bakın burada bir fake, tekrar aşağı 2 ay mesela düşmüş buradan. Daha sonra bu seviyeye, yani şuradaki al seviyesine gelmesi için 2, 4, 6, 8, 10. Yani neredeyse bir yıla yakın bir süre beklemiş. Daha sonra çıkmış yani. Oradan sonra işte böyle bir yıl bekletebilir. O yüzden ne yapmak lazım? Dikkatli olmak lazım. Yani Petkim şu an dolar paritesinde, evet, al sinyali yok ama fiyat ucuz mu? Ucuz. Daha da ucuzlayabilir mi? Evet. Daha, yani bunun dip seviyesi olarak biz en ucuz seviyeden almak istersek şöyle bakın, bu seviye bizim için dip seviyesi olarak düşünebiliriz. 0,24 dolar Petkim için çok cazip alım fırsatı olarak karşımıza çıkıyor. 0,24 kaç dolar? Hemen hesaplayalım. Şöyle 0,24, o zaman çarpalım. Dolar paritesi o zaman 42 ortalama alırsak 42'den 10,08, yani işte 11 diyebiliriz. 10, 11 civarı, 10, 11, 10, 11 buçuk. Bu seviyede geldiğinde Petkim ucuz ve bu seviyelere geldiğinde bir dönüş hareketi gördüğümüzde, bir dönüş sinyali, o zaman Petkim ucuzdan almış oluruz ve arkamıza yaslanıp bekleyebiliriz. Çünkü ileride muhakkak o bir şekilde yükselme gidecektir yani. Tıpkı bu seviyelerde olduğu gibi, bak bu seviyelerde fazla durmuyor ve kendini fiyat yukarı doğru atıyor. Özellikle de şöyle bir yerde olduğunu görürsek çok büyük bir rally gelir ve bu rally birkaç yıl sürebiliyor. Yükselişi devam ediyor. Aylarca yükseliyor. Dinleniyor, bir daha gidiyor. Şu an öyle bir durum söz konusu değil. Ama şu 0,24 seviyesi bizim için değerlidir. Evet, şimdi tekrar TL paritesine dönelim. Burası bizim için bir omuz olarak kalabilir dedik aylık bazda. Veya bir çanak olabilir veya burada bir yataya bağlama olabilir. Petkim bu şekilde bir hareket gözlemleyebiliriz. O yüzden alım yaparsak çok yakın stoplu bir şekilde olacak. Haftalık bazda bakalım. Yine biz bu seviyeye, bakın şuraya bir destekti burası. Bizim için önemli bölgeydi. Zaten dolar paritesine baktığımızda 10,08 diyordu. Biz de 11, 11,5 civarı demiştik. Bakın aynı bölgeler, aynı yerlerde çalıştığını görürüz. Yani bizim aslında doğru hesaplamışız. Yani bu bölge demek ki değerli bir bölge. Bu bölgeden bir alıcı gördüğümüzde biz de buradan alıcı olabiliriz. Dönüş sinyali gördüğümüzde. Peki şimdi biz burayı günlük bazda takip edersek trend nasıl bir yol haritası olması lazım. Şöyle bir trend desteği çizelim. Bakın şu bölge güzel bir şekilde çalışıyor ama bir iki tane sapma var. O zaman sapma için de ben klon alacağım bir tane. Ve sapma için de ayrı bir şekilde şöyle bırakacağım. Bu da sapma bölgeleri. Yani şu bölge bizim için trend desteği. Yani burada aslında günlükte ufak bir mini trend yapmış. Bu mini trend kırılırsa kesin kaçmak gerekiyor. Yani şöyle bir altında 2 gün 3 gün kapanırsa o zaman demek ki aşağı gelecek. Ama şu bölge tutunursa ve buradan destek çalışırsa bu şekilde ufak ufak yürümeye devam edebilir. Bir süre buralarda bir hareketler gözlemleyebiliriz. Yani şöyle bir destekten alan kişi %10-15 bir kar getirisi sağlayabilir. Kısa zaman diliminde, tabii uzun zaman diliminde yatırım için çok da cazip olmadığını dolar paritesinden bakıp öğrenmiştik. Yakın zaman diliminde bu şekilde hareket edebilir. Zaten şöyle bir hareketli ortalamayı açtığımızda
Biz 200 günlüğün üzerinde olduğunu görüyoruz fiyatın. Bakın 200 günün üzerinde aslında güzel bir 200 günün üzerinde tutulması güzel bir sinyal. Ama altında tekrar bu fake olarak kalırsa bu fiyat ve altına geçişinde kesinlikle buradan kaçmak gerekiyor. Ama üstünde kalmaya devam ettiği sürece tekrar biz şu bölgeyi o zaman bekleyebiliriz. Ama Borsa İstanbul böyle bir güçsüz ve zayıfken bu fiyat hareketlerine çok da takılmamak lazım. Ya da asla bir toplu bir alım yapmamak lazım. Çok küçük parçalarla, ufak ufak alımlarla, yakın stoplarla takip etmek gerekiyor. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizler için faydalı olur. Yani zaman dilimlerine dikkat edin. Büyük zaman dilimleri her zaman küçük zaman dilimlerini yutar. Büyük zaman diliminde de çok güçlü olmadığını gözlemliyoruz. Ama küçük zaman dilimi bizim için şöyle bir sinyal vermiş. Umarım sizin için faydalı olur. E, istediğiniz herhangi bir böyle bir hisse varsa yorumlara yazabilirsiniz. Uygun olan zamanlarda onları da değerlendirebiliriz. Olası fiyat hareketleri ve değerli bölgeleri çizebiliriz, analiz edebiliriz.